Evet, bugün yepyeni bir Create moduyla ve bir tane de ek bir modla karşınızdayım. Bu gördüğünüz modun ismini hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Optical Tab adlı umarım modun adı var. Aynen. Optical Tab adlı modumuz basitçe ışık yolluyor işte. Işık ile bir şeyler üretebiliyoruz. Ayrıca de bir adet daha modumuz var ama bunu videonun sonunda dile getireceğim. Öncelikle bu modumuzun ne işe yaradığını kısaca başlayalım. Öncelikle optical source'umuz var. Bu ışık dalgalarını çıkaran temel şeyimiz bu. Evet, bunları çalıştırmak için yani maksimum gücü 128 ile çalışıyor ve istediği stress unit miktarı gerçekten oldukça fazla. 128'in üstüne çıktığı zaman çalışmamaya başlıyor. Daha altta da çalışmıyor. Çalışıyor da birazdan göstereceğim gibi gücü düşüyor. Şu an 64 blok range'i var. Öncelikle normalinden başlayalım. Bunların temel amacı aslında optical receptor'lar motor çalıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 1024 stress unit üretiyorken ama biz buradan 2 milyon stress unit harcıyoruz. Yani baştan söyleyeyim ve önüne blok geçerse de tıkanıyor, onu da söylemem lazım. Bunları tabii ki de güçlendirebiliyoruz. Şu şeyi etrafına yani etrafını tamamen 3 taneyle de kaplayabiliriz ama yine de gerekli şeyi sağladığını size söyleyemem. Yani pek mantıklı gelmedi bana açıkçası bu. Yani başka yollar, başka şeyler için kullanacaksınız. Özellikle stres yönetici çok fazla istemeyen şeyler ama uzakta çalışması gereken şeyler için kullanılabilir. Ama benim kullanabileceğim bir şey değil açıkçası bu. Yani gördüğünüz gibi bu 1024. Oha. Burada polarizing filter var. Bu ışın gücünü azaltıyor ve ışın gücünü yarıya indiriyor. Gördüğünüz gibi burada 1024 varken burada 512 stres ünitemiz var. Bu şekilde bunun azaltmak için de kullanabiliriz. Ama gördüğünüz gibi bunlar en basit seviyede olanlar. Buradan buraya geldiğimizde buraya ne diye geçiyor? Thermal Optical Source'umuz var. Bunun içine iki tane ya su ya da lav koyabiliyoruz. Lav en verimli çalışanı. Gördüğünüz gibi ışıkların arasında da oldukça bir fark var. Basitçe buraya geldiğimizde burada şunu da söyleyeyim. Hazır buraya değmişken. Burada generator değil ne? Encased mirror var. Bunun şeyini çevirerek ışın aynı yöntemiyle buradaki ışığı diğer taraflara çekebiliyoruz. En basiti 4096 stres unit kullanıyor ve bu sürekli lav harcıyor bu arada. Ayrıca yarı yarıya bölersek de yine aynı şekilde 2048 stres unit harcamış oluyoruz. Bunu hemen çevirelim. Bu sistem yine 128 stres unitle kalıyor. Bu modun en sık sevdiğim ve tek kullanacağım kısmı aslında bu kısım olabilir. Hologram verebiliyoruz. Buradan hologramın tarafta dönebileceğini, hangi tarafta döneceğini falan her şeyini ayarlayabiliyoruz. Hızının dahil. Buraya Netherite crack koydum ve hologram şeklinde gayet güzel gösteriyor. Bunun artı özelliği ise normal biliyorsunuz ki ışığın camın rengine göre ışığın rengi de değişiyor. Bu tamamen hiçbir renk olmayan, bu siyah olan, bu mor olan, bu ise kırmızı olan. Yani ışın renkini bu gayet güzel gösteriyor. Ayrıca bunları kullanarak da Create'in biliyorsunuz ki gösterdiği item'ın verisini de aktarabiliyoruz. Ama buraya değinmeyeceğim. Şimdi size bir burada da videonun ortasında diğer modumuza geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Create modları bildiğiniz gibi çok kısıtlı ya da gördüğünüz gibi küçük detay modlar var ya da çok büyük modlar var. Onları çözmesi gerçekten çok zor. Birini bugün aslında çekecektim. Ama gerçekten zorluğu o kadar fazlaydı ki çözemedim modu, yapamadım. Yani bazı modlar gerçekten yardım gerektiriyor. Bütün Create modlarını tek başına bilmek zor diyor insana. Her neyse burada Wormhole modundan gelen portal modumuz var. Portalı yapmak böyle bütün malzemeleri alayım. Portalı yapmak aslında pek zor değil. Buraya öncelikle portal normal portalımızı yapıyoruz. Portal stabilizer koyuyoruz. Umarım doğru söylemişimdir. Burada Creative Energy Cell var ama bunu normalini de koyabiliyorsunuz. Yine Portal Frame Advanced Target Set yaptım ben. Pek fark etmiyor. Normalleri de aynı işlevi görüyor. Tek farkını birazdan göstereceğim. Burada kömür ile bunu çalıştırabilirsiniz ya da başka bir enerji kullanıyorsanız yine enerjiyi sağlayabilirsiniz. Şimdi basitçe önce bu küçük şeyin işleminden bahsedeyim. Herhangi bir yere gittiğiniz konumu mesela buranın baktığım yerin konumunu bu şekilde kaydedebiliyorum. Bunları otomatik olarak kaydediyor. Bunları peki ne yapacağımızı sorarsanız portalı buradan çalıştırıyoruz. Sonra buradan yine aynı yere tıklayarak bunu aktive ediyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda bir menü geldi. Ben buraya daha önceden oluşturduğum target'lara eklemiştim. Ama buradan target eklemek istediğimizde buradan gelip yine buradan elimizle ekleyebiliyoruz. Şimdi bu mod enerji harcıyor. Basitçe enerji
harcadığı sürece önceden gittiğiniz herhangi bir konuma size ışınlanıyor. Ben buraya kaydetmiştim. İlk target olarak buraya gittim. Ya da başka bir yeri seçersek buradan yine başka yere gidiyoruz. Ama bunun yine şöyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi şurada bir RF miktarı var. Şu an sınırsız olduğu için böyle. Ama bunu Survival modda birazcık zorlanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada RF yazıyor. Eğer gittiğiniz mesafe ne kadar uzaksa o kadar da fazla enerji tüketmiş olacaksınız. Yani güzel, kullanışlı, bence optimize edilmiş bir mod genel oynayış biçimine karşılık olarak. Dediğim gibi mod tavsiyeleriniz varsa böyle birazcık daha ilk videolarımı belki izlersiniz. O tarz birazcık sürebilecek ama çok da yormayacak. Çünkü araba yapmayı denedim geçen ve beceremedim. Create ile ilgili bir araba modu vardı. Onu tanışacaktım bugün normalde ama yapamadığım için tanıtamıyorum. Tavsiye ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlarda beklerim. Kanalımı, içeriğimi beğendiyseniz takip etmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.